Ve diğer seviyeye geçiyoruz. Yatırımı kumar olarak görenler. Daha önce anlattığım bu olumsuz kişiler nasıl aşırı derecede korumacılarsa ve bu yüzden de harekete geçemiyorlarsa bunlar da sıfır koruma. Borsaya ya da bunun gibi yatırım sistemlerine bakış açısıyla bir kumarhanedeki slot makinesine bakış açıları birebir aynıdır. Bu insanların sıkı çalışmayla, yatırım planıyla işleri olmaz. Günlük olarak tek istedikleri bir an önce borsadan ya da yatırımdan parayı vurup kaçmaktır. Bu kişiler özellikle emtia piyasalarına, yeni halka arzlara, yeni şirketlere koşa koşa gider yatırım yaparlar. Herhangi bir ilke benimsemezler. Tek amaçları kısa vadede maksimum parayı bulabilmektir. Her yerde kısa yol ararlar. Bu işin bir sırrı vardır derler. O sırrı bulabilmek için de ölümüne dalış yaparlar. Biz bunlara gelmiş geçmiş en kötü yatırımcı grubu diyoruz. %90 oranında da bunlar mutlaka para kaybeder. Bu kişiler iflah olmazlar. Bunları değiştirmeye çalışmayın. Bırakın batsınlar. Ve bir sonraki düzeyde uzun vadeli yatırımcılık. Uzun vadeli yatırımcılar gerçekten yatırımın hakkını verirler. Güzel planlar yaparlar. Paralarını yatırıma ayırırlar. Güzel bir varlık tahsisi yapmaya çalışırlar. Bu konudaki kendi açıklarını kapatmaya çalışırlar. Mutlaka bir yatırım aracını satın almadan önce onu öğrenmek için çaba sarf eder. Bir işin içine girdiğinde incine, cicine kadar bütün detayına hakim olurlar. Evet, herkesin uzun vadeli yatırımcı olması çok güzeldir. Ama uzun vadeli yatırımcıların da en büyük sorunu güvenlik kaygısıdır. Bu kişiler bu planlamayı yaparken sadece güvenliğe odaklanırlar. Bu yüzden de bütün getirilerini güvenli şeylerden, güvenli şirketlerden, güvenli tahvillerden, güvenli hisse senetlerinden, güvenilir yatırım fonlarından gelmesini sağlarlar. Buradaki tek nokta bu yatırımcıların zamanla ilgili algıları gelişmemiştir. Bu kişiler sabit getiri yatırımcılarıdır. Paralarının değerini korumak ve üzerine belirli getiri kazanmak üzerine planlarını kurarlar. Oysa zaman yatırımcılığı bambaşkadır. Bileşik faiz yatırımcılığı bambaşkadır. Burada işte usta yatırımcılık devreye girer. Bu yatırımcılar yatırım portföylerinin içerisinde daha riskli ve daha kompleks argümanlar ekleyebilirler. Bu kişilerin para alışkanlıkları çok nettir, çok stabildir, çok istikrarlıdır. Bu gelen sağlam para kaynaklarını değerlendirme konusunda da oldukça başarılıdır. Bu kişiler yıllarını finans piyasasının içerisinde geçirmişlerdir, kayba da uğramışlardır, kazançlar da elde etmişlerdir. O piyasanın kendi hamuruyla yoğrulduğu için, onunla özdeşleştiği için artık yatırımcılık onlar için bir portföy çeşitliliğinden çıkıp tamamen artık onların odaklanabildiği alanlara doğru özelleşmektedir. Biz bu kişilere yatırımcılık dünyasının bilgili kişileri diyoruz. Ve buna rağmen sürekli de yeni bilginin peşinde koşarlar. Çünkü paranın aslında bilgi yatırımından geldiğini çok iyi bilir. Her zaman tedbirlidirler, doğru bir risk yönetimleri vardır ama asla olumsuz değildirler. Bu kişilerin zihinleri hep açıktır. Ne kadar kazanacaklarını bilirse bilsinler, portföylerinin %20'sinden fazlasını aşırı spekülatif hisselere asla ayırmazlar. İster hisse senedi, ister gayrimenkul fonu, isterse başka bir fon olsun. Risklerini çok doğru bir şekilde bölmüşlerdir. Açgözlülük yapmazlar ama doğru getiriyi doğru riskle ele almak isterler. Eğer bir riske gireceklerse de mutlaka ona layık bir getiri olmalı. Bu kişiler her yeni girdiği riskli yatırımda mutlaka kaybedeceklerini göz önüne alırlar. Ve eğer kaybederlerse de bu onların bir sonraki başarı hanelerine bir tik olarak kayda geçer. Bu nedenle onları ilerleten şey riske atabildikleri kayıplarıdır. Bu kimselerin çok net bir şekilde kendi yatırım kuralları, ilkeleri ve disiplinleri vardır. Çok kazanacaklarını bilseler dahi o kuralların dışına çıkmazlar. Bu insanların çok ustaca belirlenmiş planları ve hedefleri vardır. Buna katkı sağlayacak, bunu besleyecek her şeye açıklardır. Bunu beslemeyecek şeylerin kazancıyla ilgilenir. Ve son seviyemizde kapitalistler. Warren Buffett, Robert Kiyosaki gibi bir elin parmağını geçemeyecek sayıda özel kişiler. Amerika'da kapitalistlerin sayısı 1/1000'den bile az. Bu kişiler
iş kurar, yatırım yapar. İş kurar, yatırım yapar. Daha sizin hiçbir şeyden haberiniz yokken o oradaki varlığı görür, orada işlerini büyütür. Ve herkes fark ettiği zaman o çoktan yeni bir işe başlamış bulunur. Bir kapitalistin temel amacı başkalarının emeğini, parasını, yeteneklerini ve zamanlarını kullanarak çok para kazanmak. Gerçek kapitalistler yatırım üretir ve piyasaya onu sürerler. Onların zaten para kazanmak için paraya ihtiyaçları yoktur. Onlar çünkü başkalarının parasını da zamanlarını da emeğini de nasıl kullanacaklarını çok iyi bilirler. Eğer ekonomi iyi gidiyorsa kapitalistler zenginleşir. Eğer ekonomiler dar boğaza giriyorsa, daha kötüye gidiyorsa kapitalistler servetlerine servet katar. Diyorum ya, siz gördüğünüzde onlar çoktan bırakmış olur. Siz görürsünüz ki bir ülke zorda ya savaşa girecek ya bir dar boğaza girecek. Siz daha onu fark ettiğiniz zaman o çoktan orada kendi sistemini kurmuş olur. Bu kişiler için para artık sadece akıllarındaki bir fikirdir ve riski yönetmeyi çok iyi bildikleri için de bu fikir onlara her koşulda mutlaka para kazandırır. Hep birlikte bütün yatırımcıların düzeylerini gördük. Eğer siz de gerçekten zengin olmak istiyorsanız lütfen bu yatırımcılığın düzeyleri konusunu iyice bir düşünün. Çünkü ben bu konuyu okudukça, araştırdıkça kendimden hep parçalar buldum. Bunu gördükçe de kendi kusurlarımı, kendi önceliklerimi ve kendi gelişim aşamalarını daha doğru bir şekilde kaydedebildim. Emin olun, finansal özgürlüğe giden yol, para kazanmaktan önce kendi güçsüz yanlarınızı güçlendirmekte, kendi eksikliklerinizi tamamlamakta, kendi güçlü yanlarınızı da daha kendinize güç katacak hale getirmekte saklı. Peki sizin planınız ne? Şu an hangi düzeydesiniz ve bundan 10 yıl sonra kendinizi hangi düzeyde bulmak istiyorsunuz? Emin olun, hiçbir düzeyin kendine göre iyiliği, kötülüğü yok. Hepsi apayrı birer yatırım düzeyi. Eğer şu düzeydeyim diyorsanız ve 10 yıl sonra da aynı düzeyde olmak istiyorsanız herhangi bir sorun yok. Şu an istediğiniz düzeydesiniz demek. Ama eğer işte ben bugün 3. seviyedeyim ama yarın 5. seviyede olmak istiyorum diyorsanız o zaman daha fazla okumanız. Çünkü eğer bulunduğunuz yerden mutlu değilseniz bunu değiştirecek olan yine ve tek sizlersiniz.